Merhaba sevgili seyirciler. Burcu ve Murat Aybey ile İş'in Neşesi programında tekrar birlikteyiz. Bugün daha evvel ağırladığımız Connor James Hill ile yine birlikteyiz. Ve sevgili İrem'le birlikteyiz. Ve Burcu ile birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Access Consciousness muhteşem bir modalite ve dünyanın 179 ülkesinde ve gittikçe artan sayıda ülkede insanların bunu fark ettikleri zaman hemen dahil oldukları muhteşem bir sistem. Sözel ve bedensel prosesleri içeriyor. Bugüne kadar değişik bahislerimizde Access'in değişik yönlerini konuştuk. Bugün de biraz bedenle ilgili konuşmayı düşünüyoruz. Tekrar hoş geldin. Connor. Teşekkürler. İremciğim hoş geldin. Muhteşem bir şekilde teşekkürler diyor. Bu da Access'in herhalde bir yan getirisi. Enerjetik olarak lisanı öğreniyoruz tabii. So he said like I am awesomely welcome. This is an Access thing, I guess. Bir de 5 çok iyi diyoruz. 5. And he said Five. five. You pronounce Beş. five good. Beş. 5. Evet, bugün biraz bedenlerden bahsedelim isterseniz. Çünkü Access'in beden sınıfları, prosesleri muhteşem bir derya. Ve tabii ki biz bedeni hep ihmal ederek yaşayan bir toplumuz veya insanlığız. Biraz bahsedersek memnunuz. So can we talk a little bit about bodies? Because as in Turkish culture or maybe the planet culture, we really don't consider our bodies. Like we never listen to them. Yeah, yeah. Do people in the world even know about listening to their bodies? No. Dünyadaki insanlar bedenlerini dinlemenin ne olduğunu biliyorlar mı aslında? No. So I believe that at least the two of you, like, so I don't know where do I begin. Like, as far as actually, my very first introduction to Access Consciousness was Dr. Dane Here's book, Embodiment. Yes, I know. Benim Access'le tanışmam ilk önce Dr. Dane'in what was the book? Bedenlenme. Embodiment. Bedenlenme kitabıyla oldu. Bedemannet. And I read that book and I lost 2-3 kilos just by reading it. Ve ben o kitabı Really? okudum ve Oh my God. 3 kilo kaybetmiştim sadece okuyarak. Yeah. And now these days, that was 10 years ago. These days I eat whatever my body desires. I drink whatever my body desires. And I, for the most part, do whatever my body desires. Ve şu anda şunu yapıyorum artık. Bedenim ne isterse onu giyiyorum. Bedenim ne isterse onu yiyorum. Bedenim ne söylerse onu yapıyorum. And the best is when my body goes, I want beer and ice cream for breakfast. What? Sounds good. Ve şu anda bedenim işte bira ve dondurmayı aynı anda istiyorum diyor. Those days I get really excited. O günlerde gerçekten çok heyecanlı oluyorum. Şimdi gezegendeki geri kalan insanların konuşmasıyla konuşayım biraz. So I will talk a little bit language of other people's on the planet. Yeah. Nasıl yani? Beden, ben. Neden bahsediyorsun? Bu benim göbeğim. What are you mean? What is that? This is my stomach. So like it's as much as I wish it was like ask and answer, it's like this playing game that I never really know what's going on. Ve bu sor ve cevabını al oyunu benim neler olduğunu hiçbir zaman anlamadığım bir oyun. Like most of the time I feel like I don't know. Çoğu zaman şöyle oluyorum. Bilmiyorum. And then but what's actually really nice is when you do travel and you get a menu that's written in a different language and you just have to go from the energy. Taking a step
maybe you want to say that first. I'll let you say that. Ve farklı ülkelere gittiğinizde ve seyahat ettiğinizde menüye bakıp oradan enerjiyle seçmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü dili bilmiyor oluyorsunuz. And that's where I started. I started just by picking up a menu and going, and being like, "Oh, really? I don't want that." And I'm like, "Really, body? That's what you want?" And there's this thing in Access called, if it's light, it's true. If it's heavy, it's false. So like, you can kind of ask your body, what will you feel like when and after eating this? Ve ben buna böyle başlamıştım ve mesela bir şey seçiyordum ve bedenim diyordu ki, bakıyordum ona ve hayır bunu istemiyorum diyordum. Ve Access'te şöyle bir şey vardır, hafif olan sizin için her zaman doğrudur ve ağır olan sizin için her zaman yalandır. So, what did you say after that? The truth is light for you always, and the lie is Right, always and after that, yeah. you can ask body, how will you feel during and after eating this? Ve bedeninize sorabilirsiniz. Bunu yediğinizde ve yedikten sonra nasıl hissedeceksin? I mean, how often do you guys choose the food based on how it's gonna taste in your tongue and your mouth? Ne kadarınız arkadaşlar yemeklerinizi dilinizde nasıl hissedeceğinizden seçiyorsunuz? You're like, oh, it's gonna taste good. That's why I'm choosing it. Tadı güzel gözüküyor, işte bunu seçeceğim diyoruz genelde. But really, instead of going from the taste, going from the sense that your whole body is gonna get. Tadından ziyade bütün bedeninizin alacağı histen seçim yapabilirsiniz. And it may not be immediate, and it may take a while. And like I said, I still feel like I'm pretty crap at it. But there occasionally, I'm really successful. Ve sizin için bir süre olabilir. Ben hala bunda çok batmış durumda hissediyorum kendimi ama çok iyiyim. Yani şu anda bu şekilde bile çok iyiyim. Like, probably one of my favorites was I was out eating breakfast and I was like, body, what would you like? And it was like a grapefruit Bellini, which is just grapefruit juice and champagne. Ve bir gün ben kahvaltı yaparken beni en çok şaşırtan şeylerden biri grapefruit, öyle bir şey seçtim ve bu aslında içinde üzüm ve şampanya içeren bir şeydi. But normally I hate grapefruit juice. Ama ben normalde bundan nefret ederim. And so I sat there like, really, body? Really, you want that? And it was like, it's gonna be so good. And I'm like, gross. I'm like, fine, let's do it. And then I was like, oh my God, this is the best. Ben baktığımda demiştim ki, bedenim gerçekten bunu mu istiyorsun? Ve bedenim de evet dedi. Ve ondan sonra ben bunu yedim ve gerçekten muhteşemdi. And so too, there's some other aspects of it, of like, body, do you even want water? Bedenim, su mu istiyorsun? Bunun ilerisi bunu sorabilirsiniz. Suyu istiyor musun? Do you desire that water to be still, sparkling? Do I actually require to sit in it, like take a bath? Because your body will actually soak water in through your skin. And maybe that's how it desires to have it. Ve su için bile sorabilirsiniz. Bedenim köpüklü su mu istiyorsun? Böyle soda gibi bir su mu istiyorsun? Yoksa işte beklemiş bir su mu istiyorsun? Çünkü bedeninizin bunu emme süresi var ve bedeniniz bunları biliyor. And I was at an advanced body class with Gary Douglas, the founder of Access, when for years I had noticed that my body wouldn't retain water. Like, What that means retain? It wouldn't hold water. So like, I always felt dehydrated no matter how much water I drank. Ve ben Gary Douglas, Access Consciousness'ın kurucusuyla ileri beden sınıfındayken kendimle ilgili şunu öğrendim. Benim bedenim suyu tutmuyor, yani ne kadar su içersem içeyim tekrar içmem gerekiyor. And so I heard him say, he was like, my body really only holds water if it's sparkling water. Ve öğrendim ki bedenim suyu yalnızca eğer ki böyle mineralli su gibi bir suysa tutuyor. And now for me, sparkling doesn't work so well anymore. And these days it's a combination of, I do require some salt. Like if I have a really salty soup or something, then I can actually hold on to the water more. Ve bu şu anda benim için farklı bir şeye dönüşüyor. Hem biraz mineralli su gibi hem de tuz gibi. Yani biraz tuzlu bir şey yersem o suyu bedenimde birazcık daha tutabiliyorum. I mean, how much has the, dare I say, medical world told us that
our bodies are, this is how it is all the time. But that's not the way it is. Ve medikal dünya, yani tıp dünyası şu anda bize ne kadar işte su böyle içilir diyor ve bunun aslında ne kadarı gerçekte doğru? I mean, I actually was talking to someone in the medical industry, and they were talking about, well, this drug is really successful. It has a 40% success rate. And I was like, I'm a civil engineer. If I built a bridge that had a 40% success rate, you wouldn't drive across it. You'd be like, I'm not crossing that bridge. If 60% of the planes that flew in the air fell out of the sky, you would not get on an airplane. Like engineering has you have got to have a 99.99999% success rate. And so in that world, I function from a little bit of a different reality in that, like, I don't buy what people tell me is real. Cool. Öncelikle Just say whatever works for you. öncelikle bu ilaç dünyasından biriyle tanışmıştım. Bir gün biri ilaç yaparken ve bana dedi ki bu ilaç ilaç çok başarılı. %40'ı bunun geçerli. Ve ben bir inşaat mühendisiyim. Eğer ki ben bir köprü yaparsam ve bu köprü %40 başarılıysa siz o köprüden geçmezsiniz. Ya da biri bir uçak yaparsa ve uçak %40 başarılı bir derecede uçuyorsa siz o uçağı asla binmezsiniz. Öyleyse ben şu anda farklı bir realitede yaşıyorum. Bunların daha farklı olduğu bir realite. And there's a thing with, like, a part of having more ease with your body comes from running more bars, comes from running access consciousness body processes. Ve bu access consciousness'ın bir parçası da bedeninizde olan bir parçası da daha fazla bars yapmanız ve daha fazla beden prosesi almanız. And I had a friend that was like, oh, it's so weird that I go for a run or I work out a whole bunch and my body really desires chocolate milk afterwards. Ve benim bir arkadaşım vardı, bana çok garip bir şey söylemişti. Ben koşuyorum ve bir sürü spor yapıyorum ve spordan hemen sonra benim bedenim çikolatalı süt istiyor. But in America at the time, people that did a lot of working out, they were like, the best thing to have is chocolate milk after a workout. And so I was like, you might be aware. Ve ben yani Amerika'da olan şey genelde bu sporları yaptıktan sonra çikolatalı süt içmeniz ve ben arkadaşıma demiştim ki belki de bir şeyin farkında olabilirsin. Arkadaşım bana bunun çok garip bir şey olduğunu söylediği zaman. And so this is the kind of thing that can show up when you ask your body is it knows what it requires. So Öyleyse bedeninizle ilgili garip olan şeylerden bir tanesi de bedeniniz aslında ne talep ettiğini biliyor olabilir. And what if you changed, for everybody out there, what if you changed your eating habits from habits to only eating because of the joy of eating? Ve dışarıdaki herkes ya yeme alışkanlıklarınızı bedeninizle keyif almak olarak değiştirseydiniz, yemenin neşesinden seçseydiniz. Not because I need food or I'm hungry or Yemeğe ihtiyacım var ya da çok açımdan değil. yeah. That's Sorry, cool. I talked for a really long time, but apparently I had a lot to say. Çok teşekkür ederiz. Her şeyin ötesinde bende yarattığı farkındalık ve hediye için çok teşekkür ederim. Beyond everything, that creates an awareness on me that I am so thankful for. Oh, great. Thank you. I'm so glad. Thank you. Çok That's memnunum. great. And for those of you out there that are still like, what? Just, put your hands on your body in the morning and go, hi, I'm sorry I've been so mean. I'm sorry I don't listen to you. I promise I'm doing the best I can. And, what do you require of me today? What would you like? Ve dışarıdaki arkadaşlar, eğer ki ne ediyorsanız bu nedir? Ellerinizi bedeninize koyun ve deyin ki çok özür dilerim bedenim. Gerçekten çok özür dilerim ve bugün benden ne talep ediyorsun? Basitçe bunu sorabilirsin. And when it comes to your body, do the best you can to always be in question. Ve konu bedeninize geldiğinde her zaman soruda olabilmek için yapabileceğinizin en iyisini yapın. If there's something going on with your body, don't go, what's the problem here?
don't look for the problem. Don't ask a question to try and figure out what's wrong. Ask a question of what can I do or be to change this. Ve bedeninizde bir şeyler olduğunda, bir rahatsızlık olduğunda mesela onun yanlışlığına gitmeyin ya da burada ne yanlış diye soru sormayın. Burada ne talep ediyor bu? Ne yapabilirim bununla ilgili? Bunları sorabilirsiniz. Yani her zaman soruda kalın. Because that's what you really want. You want it to change. You don't really need to know what it is first. You can just bypass that. Ve aslında olan şey bu. Ne olduğunu bilmenize gerek yok. Onu yalnızca geçebilirsiniz. Direkt olarak değiştirebilirsiniz. Evet, beden konusu çok geniş tabii. Sadece yediğimiz içtiğimiz değil, yattığımız yataktan, bindiğimiz arabaya, giydiğimiz ayakkabıdan üst başımıza kadar, yaşadığımız mekana kadar biz yaşıyoruz. Beden sanki hiçbir hakkı yok gibi. Bu tabii çok bir ikilem. The body is like includes everything. Like we drive cars, we slept on the beds, we take our clothes. This isn't everywhere, so yeah. 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 And It's a big topic. if your body was your dog, it would have run away by now. Eğer ki bedeniniz sizin köpeğiniz olsaydı çoktan kaçıp gitmiş olurdu. And if your body was your cat, it would have clawed your face off. Ve eğer ki bedeniniz kedi olsaydı çoktan suratınızı çizmiş olurdu. Ne garip değil mi? Filmlerde görüyoruz. Adam arabasına isim veriyor, seviyor, okşuyor, bakımını yapıyor bisikletine. Kesinlikle. Fakat içinde yaşadığı o bedene zerre kadar ayrı bir farkındalık gözüyle bakmıyor, ihtimamla. It is so weird that we've seen in the movies that people are like loving their cars, put their names on, but when it comes to body, they just don't do anything. That's such a good point. And we all learn to like stand in the mirror and tell ourselves what's wrong with our bodies. Like this is wrong, and your body's like, oh, I'm a terrible person. Ve bu çok güzel bir nokta ve bizim yaptığımız şey genelde biz aynaya bakıyoruz ve diyoruz ki o sende bu yanlış, bu yanlış, bu yanlış ve bedeniniz diyor ki evet ben çok kötü bir insanım. Senin bir sorun var mı? Yavaş yavaş zamanı Bu bitiriyoruz. program bize çok büyük bir farkındalık açtı. Çok çok teşekkür ederiz. Ve bende olan bir farkındalık daha var ki acaba daha kaç tane başka program yapabiliriz birlikte? So she basically said that this program gives me a lot of awareness and I wonder how much program can we do actually? Ah, yes, me too, me too. Çünkü bir türlü bitmiyor sormak istediklerimiz ve zaman yetmiyor bir türlü. Because the questions are never end and the time Yeah. will never end, so we Yeah. can do lots of Yeah. work. Because what really comes to mind too is there's a book called Right Body for You that was written by a friend of mine named Danielle Carter, and it's very much about like your body, like what if the shape of your body and the way it is isn't wrong. We have the audiobook of this. Woohoo! Yay! Ve We are listening it. bir tane kitap var Sizin için Doğru Beden denilen. Bunu Danielle Carter yazdı ve ya eğer bedeninizin şekli yanlış değilse kitap bununla ilgili. Yay! I like bodies. Gerçekten öyle. Evet, Bedenleri seviyorum. 2 dakikamız kaldı. We have 2 minutes. Okay. Son bir söz. I'm sorry for taking the whole time. No, this is your time. Tüm zaman aldığım için Bu çok arada özür dilerim. ceketin senin bedenini onurlandırıyordur ama bizim gözümüzü onurlandırdı. Harika bir ceket. By the way, your jacket is honoring your body, but also it honors our eyes. Like My body does really enjoy it. Actually, this jacket, my body stopped me in the street. I was walking in the street in Chicago in the United States, and it was like, and it was like, go that way. And I was like, why am I going in this store right now? And then it was like, I want that jacket. And I was like, oh, that's a good jacket. Ve aslında bu ceket için benim bedenim durdu. Ben Chicago'da yürüyordum ve bedenim böyle bir anda durdu ve ben başka bir yöne döndüm ve bedenim o ceketi istediğini söyledi. Ben de dedim ki hani bu yöne gideceğiz dedi ve tamam dedim. Ve ceketi aldım. Harika. It Harika. literally, I couldn't believe it. I was just walking and I just stopped. And I was like, I have to go in there. Ya inanamıyorum gerçekten bunun olduğuna. Basitçe yürüyordum ve bir anda durdum ve oraya gitmem gerekiyor dedim. Bedenlerle ilgili öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki ve kendimizle ilgili sonsuz olasılıklarla ilgili çok çok teşekkürler. Varlığına şükran ve daha fazlasını birlikte yaratmak için
Neler mümkün? Gerçekten merak ediyorum. There is a lot about body and I so wonder what else can we create? What else is possible? Evet. Sevgili Kanır, programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İremciğim, senin de çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Thank you so much for coming this trip. Teşekkürler, teşekkürler. Bunu alışkanlık haline getirmeyi diliyorum. Let's make it habit for you. Yay! Yay! Yes. Evet sevgili seyirciler, bugün herhalde çok neşeli, çok güzel bir program yaptık. Programımızın adına uygun bir şekilde Burcu ve Murat Aybey ile İş'in Neşesi programını sevgili Kanır ve İrem'le birlikte gerçekleştirdik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Çok sevgiler.